Ben dışarıdan 220'yi taktım. Aracın içine bir geldim. Çatır çutur aracın içinde bir şeyler hareket ediyor. Buradayız. Uludağ'a doğru yola çıkıyoruz. Karavanla ilk kış kampımızı yapacağız. Kar Evet. kampımızı yapacağız. Aslında kamp yapmıyoruz biz. Konaklama yapıyoruz. Çünkü bizim evimiz bu. Uludağ'dan ev aldık. Evet, Uludağ'da ne oldu? En güzel manzaralı yerinden ev aldık. Evimiz bu. O yüzden biz karavan kampı yapmıyoruz. Konaklama yapıyoruz. 2 ya da 3 sene önce Uludağ'da çadır kampı yapmıştık. Çok da keyif almıştık. Karda bu arada. Karda. Eksi 14 Evet, derecede. eksi 14 derecede karda çadır kampı yapmıştık. Ve yılbaşına da yine aynı şekilde bir hafta sonrasında bir çadır kampı daha yapıp yılbaşını da Uludağ'da kutlamıştık. Bu sene de dedik aynısını yapalım. Ama bu sefer evimizle birlikte Uludağ'da olalım. Yılbaşını Uludağ'da kutlayalım dedik. O zaman yılbaşı temennisi de verelim. Sonra veririz onu. Sonra verecekmişiz. Peki. Onu sonra verelim. Önce yola çıkalım. Peki. Su ikmali yaptık. Şimdi yolu devam edeceğiz. Şu güzel yoldan. Bu arada hava inanılmaz sisli. Şöyle manzarayı da çekeyim. Esas bu taraf kapanmış çok. O ağaçlara kadar gelmiş sis. Evet. O zaman hadi yola devam. O zaman hadi gidelim. O zaman şapkamla birlikte devam edelim. Şapkan çok güzel. Evet. Karlar çoğalmaya başladı. Evet. Adım yaklaşıyoruz. Gerçi son bir haftadır kar yağmadı galiba burada. Buralarda varsa yukarıda vardır. Var kar var. Merhaba. Saat 15. Yunan Türkiye. İstersen gel. Şantiye yapmışlar o tarafa. Şey yapacaklar. Ev yapacaklar. Çok güzel gözüküyor. Üf, şu tepeye bak.
Tolga. Merhaba, ben Gülden. Dünyamıza hoş geldiniz. Bu videomuz yılbaşı videosu olacaktı aslında. Yeni yılda çok güzel bir plan yapmıştık. Uludağ'a gittik. Size yılbaşı ve Uludağ görselleriyle güzel bir video hazırlayacaktık. Ama yılbaşında biraz aksilik yaşadık. Yılbaşı kutlaması yerine az kalsın biz yanıyorduk. Evet, az daha biz yanıyorduk. Hatta ondan öncesinden de bahsedeyim birazcık. Benim ailemden 2 kişinin testleri pozitif çıktı. Aslında kötü gidişat öyle başladı diyebiliriz. Aslında daha da öncesi var. Biz yılbaşı için Bursa'ya geri dönmüştük. Yılbaşında Uludağ'da geçireceğimiz için sobamızı kurmaya geri döndük. Bizim sobayı kurmaya, yani sobanın altına dolap yapıyorduk. Dolabı yaptığımız hafta hava inanılmaz soğuktu. Biz buz gibi havada bir hafta boyunca dışarıda çalıştık. Biraz üşüttük. Benim sesimden az çok belli oluyordur belki. Hala kendimize gelemedik yani. Sonrasında Tolga'nın ailesi, işte annesi ve kardeşi hastalandı. Pozitif çıktı sonuçları. Evet. Bayağı biz ısrar kıyamet yılbaşını geçireceğiz diye Uludağ'a gittik yine de. Evet, yine de gittik. Hani ikimizin de hali çok iyi değildi aslında. Yani ikimiz de biraz gribal enfeksiyon yaşıyorduk. Çünkü -4 derecede soba yapmaya çalıştık. İkimizin de sesi hala çatallı, tam anlamıyla da geçmiş değil. Kusura bakmayın bu yüzden. Biz inatla öğlen saat 2'de falan çıktık hatta Tabii. yola. Geç çıktık bayağı. Bayağı geç çıktık. Neyse, velhasıl kelam Uludağ'a yerleştik. Biz de Çobankaya mevkiinde bir otoparka girdik. Normalde yapmayız. Yani aracı işte 4 aydır araçta yaşıyoruz. Hiç dışarıdan elektrik istemedik. O gün isteyeceğimiz tuttu. Ben dedim. Evet. Yani Ben demez olaydım birazcık da. Ya şimdi zaten 2 haftadır hava kapalıydı. Normal seviyesinin bir tık altındaydı güneş Akila. panellerimizi. Biz de emin olamadık ne kadar yetecek. İşte akşam ve baslı çalıştıracağız, haliyle soğuk yeter mi yetmez mi? Bir de bulunduğumuz alanda başka karavancılar da vardı ve onlar elektrik çekmişlerdi. Dedim ki hazır elektrik var. İyice hava kararmadan elektriğe bağlayalım aracı ki akülerimiz de tam şarj olmuş olsun. Hem de kafamız rahat olsun o akşam için en azından. Sonra çünkü gitti. o akşam için çok güzel planlarımız var. Arabayı ışıklandıracağız, her tarafı ışıklandıracağız. Güzel güzel çekimler yapacağız. Kestane pişireceğiz. videoları çekeceğim ben size. İşte bayağı bir hazırlıklıyız. Evet. Kafamızda planlar var. Ben dışarıdan 220'yi taktım. Aracın içine bir geldim. Çatır çutur aracın içinde bir şeyler hareket ediyor. Böyle bir sigorta patlaması sesiyle bir çatırtı koptu arabanın içinde. Aynen. Tabii 220 internetimiz var devamlı 220'de takılı olan. O zaten direkt gitti. O gidince hemen invertöre baktık falan. İşte invertörün çalışır ışığı yanıyor. Ama tam o esnada içinden dumanlar çıkmaya başladı. Hemen koştuk, işte dışarıdan 220'yi çektik falan. Bayağı kısma. yanık kokusu kapladı içerisinde. Evet, bayağı bir stres olduk. Yani Ve o anları da kaydediyorduk bu arada. evet. Yani hazırlayabildiğimiz videonun o kısmı var. Bizim yaşadığımız şok, böyle donmuş kalmış, ne olacak şimdi diye. Evet. Ya bir de hemen böyle duman falan çıkmadı. Bir yanık kokusu geliyor. Acaba sadece sigortası mı yandı? Yoksa çalışıyor mu? Çünkü ışıkları da yanıyor bir yandan. Çalışıyor mu? Sadece 220 mi veriyor falan. İşte aldığımız firmayla telefonla konuştu o arada Tolga falan. Yani ne olacağını tahmin edemiyoruz çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Dışarıdan aldığımız elektrikçi daha önce denenmişti. Yani Ya tabii bir aracı yani montaj aşamasında denedik dışarıdan 220'yi. Herhangi problem yoktu. Sonrasında biz iç montaj esnasında bir kere denedik dışarıdan 220'yi bağlamayı. elektrik süpürgesi çalıştırmıştık Evet. o zaman falan. Hiç Bu problem yaşamadık. 3. bağlamaydı aslında. 3. bağlada. Yani olacağı varmış dedik biz de ama tabii o akşam bütün moralimiz bozuldu bizim. Bir de haliyle şimdi her şey çok pahalı olduğu için biz direkt invertör bozuldu ve Fiyatına bir baktım. 4.000 lira. Merhaba arı. 4.000 lira. Yani haliyle onu duyunca daha da moralimiz bozuldu. Evet. Modumuz düştü. bayağı Stres olduk. ne kestane yaptık o gece. Meyve almıştık. bir sürü. Meyve bile Pastayı yemedik, değil mi? meyve Yani- çektik o bile. O- Kenarda kaldı hepsi. O bile her şey kenarda kaldı. Ya modumuz Tek düştü yaptığımız saat 11 miydi? 11 çeyrek mi ne geçiyordu? Hadi dedim kalk gidelim oteller bölgesine bari yılbaşını kutlayalım. Onu da yolda kutladık yılbaşını. Evet, çünkü Çobankaya'da otellere yürüme mesafesi bayağı var. Bayağı var. Bayağı var. Bir de hasta ve yorgun halde olunca stres, moral bozukluğuyla beraber de tabii bizim yürümemiz. Gene ama oteller civarındaydık değil mi? Otellerin Tabii, tabii. olduğu yere gelmiştik.
havai fişekler patlamaya O başladı. pistte, büyük pistte 150 metre mesafedeydik yani. Havai fişekleri Yine de attık. kutladık. Evet, her şeye rağmen kutladık. Bizim 2020 pardon hangi yıldı? 2021 pardon. 2021 aslında stresli başlamıştı bizim için. İşte işten çıktık. Biraz sıkıntılı oldu o süreçler. Çıkamadık birkaç ay falan. Sonrasında aracın yapımıydı, oydu buydu derken çok hareketli geçti, çok hızlı geçti. Çok da güzel geçti. Böyle bir eve sahip olduk. Ama 2021'in son günü gerçekten çok stresliydi bizim için. Umarım Senin de değil. sizin için çok keyifli geçmiştir. Güzeldi. Güzel yani hayalimize kavuştuk. Çok uğraştık, çok da Evet. emek harcadık ama sonucu çok güzel oldu. Son günü saymayalım artık. İnvertörümüzü bu arada aldığımız firmaya teslim ettik. İnceleme yapacaklar. İçinde bir neydi? Konnektör mü? Öyle bir şey dediler. Şöyle bir şey dedi. Konnektör mü dedi? Bir şey bir söyledi şey- ama tam kafam yerinde Key değil. rölesi dedi yanlış hatırlamıyorsam. Onda yanma durumu olmuş ama neden olmuş bilmiyoruz. Ya. Oradan cevap bekliyoruz senin. O da şöyle dedi. Uludağ bölgesinde, oteller bölgesinde elektrik akımının stabil olmadığından bahsetti. Şehir dışındaki hemen hemen tüm elektriksel yerlerde böyle Oradan problem var. kaynaklanabilme ihtimalinin olduğundan bahsetti ama tabii şu anda hep afaki konuşuyoruz. Çünkü onlar da açık bakmadılar biz yanlarındayken. Biz de bilmiyoruz. tam ne Şimdiye olduğunu. kadar başlarına hiç böyle bir şey gelmemiş. Evet. İlk defa bizim invertörde olmuş. Neden Aynen. bilmiyoruz hala. Kısmet. Birkaç güne cevap verecekler. Büyük olasılıkla garantiden değişim yapacaklar. Öyle umuyoruz. Öyle umuyoruz inşallah. Yoksa Öyle 4000 lira umuyoruz. biraz sancılı olacak özellikle şu dönemde. Bir süre 220 watt kullanamayacağız herhalde araçta. Evet. Evet, 2022'de tabii 2021'in son gününden mütevellit biraz stresli başladı bizim için. Ama umutluyuz ya, her şey güzel Devamlı olacak. güzel olacak inşallah. Evet, her şey güzel olacak. En azından umudumuz var hala. Bizim için, sizin için, ülkemiz için inşallah güzel günler göreceğiz. İnşallah, inşallah. Güzel. Ekonominin daha insani seviyelere düştüğü, Mazot hesaplamadığımız, işte Evet. mesela invertörümüz bozuldu diye dert etmeden ulaşabileceğimiz fiyatlara, alım gücümüzün yükseldiği zamanlara, sağlığımızın yerinde olduğu zamanlara ulaşırız inşallah 2022'de. refah düzeyinin daha Avrupa ülkelerindeki seviyelere çıkması çok uzun sürecektir ama en azından 4-5 Yani- yıl önceye geri dönsek belki alım gücümüz biraz daha şu duruma göre çok çok daha fark rahat eder. hale 2 dönecek. sene öncesi bile çok fark Evet, edecek. aynen öyle. İşte Euro'nun yani 3 liralar olduğu günleri özlüyoruz şu anda. Kesinlikle. Neyse bizim kanalımız siyaset kanalı değil. Bununla ilgili yeteri kadar kanal var zaten. Güzel günler görelim inşallah. Evet. Tüm Güzel temennimiz günler bu. görelim. Bütün temennimiz bu. Daha insancıl şartlarda yaşayalım. Alım gücümüz kuvvetli olsun. İstediğimize ulaşabilelim. Sokakta yürüyen insanların yüzü tekrar gülsün. Evet. Herkes mutsuz. Haliyle hep işte endişe içinde. Tüm insanlar böyle. Umarım eskisi gibi gülen yüzlerle karşılaşırız. İnşallah. 2022'den tek temennimiz bu. Aynen öyle. Sanırım. O zaman bir sonraki videomuz camları paylaştık. Yapım aşamalarında Sanırım izolasyona geldik herhalde. Camlardan evet, sonra izolasyon. izolasyon yaptık. İzolasyon. İzolasyon ya. Çok Fransızlarla takıldık yani. İzolasyonu belki tek video mu olur bilmiyorum. Belki hani Tek video olur ya. Yani çok malzemelerden bahsediyoruz. tabii malzemelerden bahsederiz. Yine uzun bir video olacak. Çok konuşacağım ben yine. Yine çok konuşacağım. Kaçışınız yok benden. O yüzden bir sonraki videomuz araç izolasyon videosu. Ondan da çok aşırı memnunuz. İyi ki o kadar araştırıp o malzemeleri kullanmışız. yalıtım malzemesi Doğru yalıtım kullanmışız. malzemesini kullanmışız. Aa bu arada hazır aklıma gelmişken söyleyeyim mi? Uludağ'da ve şehir içinde de eksi 4 dereceler değil mi? Gerçi Uludağ'daki şeyi görmedik ama İyi. eksi yani hava derecesi Eksi 4 var. ben Eksi baktım 4 müydü? özellikle baktım. Eksi 4.
unutmadan bu videonun sonuna ekleyeyim ben onu da, herkes çok merak ediyor. Bizim su depolarımız aşağıda, -4 derecede donmadık arkadaşlar. Evet. Donmadık yani. Hep Evet. şey diyorlardı işte, temiz suyu en azından içeriye alsaydınız donardı falan. Yalıtımdan o geldi aklıma da. Hiçbir problem yaşamadık -4 derecede. Ya Bakalım ileride ne olacak. Su depolarında kullandığımız yalıtım malzemesinden ben yalıtımda da bahsetmeyi düşünüyorum. Evet. Özellikle o donma olayından da Benim de bahsedeceğim. oradan geldi aklıma Evet. zaten. -4 dereceyi gördük. -15, -20'de neler yaşarız onu bilemiyorum. Ha, Çünkü bir de- Ocak ayından sonra İç Anadolu'ya doğru devam edeceğiz. Sular soğuktu gerçekten, hani depoda yalıtımlar falan, ama çeşmeyi açınca bayağı demir gibi, buz gibi bir su akıyordu ama işte donma ya da böyle bir zorlanma yaşamadık yani. Evet. Yani sularımız donmadı, hidroforumuz patlamadı. Donmadan kaynaklı olarak Hidroforumuz patlamadı, invertörümüz yandı. sadece invertörümüz patladı. Ama onun haricinde yine de yılbaşı bizim için keyifli. Bir kestane yapmayı unuttuk. Evet, onu evde acısını çıkarttık ama. O zaman bu video bu kadar. Bu video bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın devamı gelmesi için, bize teşvik vermeniz için yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hatta tanıdıklarınıza da önerin, bizi izlesinler. Canım yani izlesinler. Niye izlemiyorsunuz? Evet, niye izlemiyorsunuz? Size keyifli anılar aktarmaya çalışıyoruz. Biz karavanla kamp yapmıyoruz arkadaşlar. Biz karavanda yaşıyoruz. O yüzden de Uludağ'da kamp atmaya gitmedik. Biz konaklamaya gittik. Çünkü bizim Türkiye'nin her yerinde evimiz var. Şu anda burası da mesela bizim evimiz. O yüzden biz kamp yapmıyoruz. Biz evimizde konaklama yapıyoruz. Gittiğimiz her yerde. Yeni konaklamalarda bize destek olmak için bir daha diyorum, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapın ve beğenirseniz de çok seviniriz. Bu arada fikirleri de açığız. Yani belki bu nasıl diyeyim, konaklama önerileri olabilir. Hani şurası da konaklamak için güzel. Gidilecek, gezilecek yerlerle ilgili önerilerde de bulunabilirsiniz. Biz plan yapıyoruz ama işte mesela buraya plansız geldik bugün. Evet, burası plansızdı. Bu yol eski Kapancı Limanı'na giden bir yol. Bozuk bir yol. Kimse girmez bir yola bizden başka. Hep diyorum bak. Yani yorumlarda tamam şurası da güzel, buraya da gidin, oraya da gidin diyor. Deyin ama Böyle yerleri değil. böyle yerleri deyin. Yani bize kalkıp da işte Triglav sahil çok güzel, oraya gidin dediğimiz zaman olmuyor. Olmuyor arkadaş. Şu anda geldiğimiz yoldan ters tarafından geldik bu rotanın. 2 tane karavancı gördük. Biri Almanya plakalıydı. Biri de çok güzel bir kamyondu. Steyer'ın 4x4 inanılmaz güzel bir kamyonu. Evet. Hayranım o kamyona. Yolda bir de onu gördük. Çok güzel bir yere çekmiş karavanını. Yani biz gittiğimiz yollarda maalesef Türk karavancılarla denk gelemiyoruz. Çok isteriz denk gelmeyi. Ama birçok yerde denk gelmedik. Genelde Hep yabancılarla. şehir içindeler. Türk karavancılar belki karavan kültürünün yeni oluşuyor olmasından kaynaklı olabilir. Daha doğaya gitmekten, işte mesela arabanın, işte biz neredeydik? Tuz Gölü'nde miydi o bozuk yolda Evet. giderken bize bir sürü mesaj geldi. Arabayı mahvedeceksiniz, 2 günde dolap kapaklarınız oynayacak yerinden falan diye bir sürü Allah mesaj aşkına, geldi. Hele hiçbir şey yok karavancı şu anda. arkadaşlardan. İşte hep asfalt yollarda gittikleri için o yolları riskli buluyorlar büyük olasılıkla. İşte bize bile böyle bir uyarıda bulundular. Biz de dedik ki olsun, biz yaptık dolap kapaklarını, bozulursa bir daha yaparız, ne olacak? Yani hep topu 2 tane cıvata tutuyor zaten. Yani Bir böyle daha. yerlerden daha fazla keyif alıyoruz. Sessiz, sakin, huzurlu. Aracımız 4x4 değil. Özellikle offroad işiyle uğraşan bizi izleyenler yer önerisi yapacaklarsa 4x4 değil ama gözümün kestirdiği yere girerim. Ama işte mesela Yerim. Kapanca Limanı'nın o neydi, Göktepe miydi? Göktepe'ydi galiba. Aha. O değirmenin olduğu Evet. yer. Mesela oradaki yabancı karavan 4x4 bir Mercedes'ti. Evet. Onlar çıkmışlar ama biz de Ama çıktık. oldukça zorlu yollardan çıktık yani, çok şükür. 4x4'ümüz olsa nerelere çıkarız bilmiyorum. Çok güzel şeyler olabilir. Aklımda çok deli planlar var.
Aslında şöyle söyleyeyim. Bu videoda bir de bir sürpriz yapayım ben size. Tam bahsetmeyeceğim ama. Benim de haberim Ya. yok yani şu anda da yok. Senin haberin var da. Sürpriz mi bilemedim. Herhalde bu tür bir araçta o yol hiç gidilmedi. Ha. Evet. Aklımızda çok güzel bir proje var. Şu anda projenin detaylarıyla uğraşıyoruz. İşte yol güzergahını çıkartmaya çalışıyoruz. Ve aracı ona hazırlamaya çalışıyoruz bir yandan Biraz da. da kışı atlatalım o arada tabii. Tabii. Hazırlık süreciyle beraber. Biraz da kışa atlatalım. Bir de bununla ilgili bir sponsor bulabilirsek aslında çok çok daha güzel olacak. Gerçi bir iki görüşmemiz var bununla ilgili. Hem teknik anlamda sponsor olacak bir firmayla görüşüyoruz. Uzun bir yol. Ciddi tehlikeli bir yol. Tam sevdiğimiz gibi bir yol. Evet, tam benim hayalimdeki gibi bir yol. Bakalım eğer düşündüğümüz şekilde devam ederse ilerideki videolarda size bunun detaylarını da sunacağız. Evet. Ama gerçekten çok çok güzel bir proje. İnşallah bu projeyi de hayata geçireceğiz. İnşallah. 2022 güzel olacak. Evet. O zaman hoşça kalın diyorum. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek Yeni üzere. videolarda görüşürüz. Kendinize iyi davranın. Öptük bye. Ok, keep bye.